Arkadaşlar merhaba. Nalan Yılmaz ben. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Bugünkü WordPress serimizin yeni videosunda sizlerle bir sayfaya veya yazıya görsel nasıl eklenir, görsel üzerine nasıl değişiklikler yapılır, nasıl ayarlanır bunları göreceğiz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi, eğer dışarıdan sadece bu videoyu görüp girdiyseniz, lütfen serinin ilk videolarını da izleyiniz. Bu seri özellikle lokal host'ta bir siteyi ayağa kaldırıp ondan sonra tamamlandıktan sonra uzak sunucuya gönderilmek üzere tasarlanıyor. Dolayısıyla ben de şimdi çalışmama lokal host'u çalıştırarak başlayacağım. Exam'a girdim. Exam'ın çalıştığını görüyorsunuz aşağıda arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Kapatsam bile arka planda çalışmaya devam ettiğini göreceksiniz. Şimdi tarayıcımı açıyorum ve tarayıcıma sitemin localhost dedikten sonra çalıştığım sitenin adını ve VP admin diyerek arkadaşlar VP admin diyerek kullanıcı adı ve şifremin girileceği yani WordPress panelime gireceğim kısma geliyorum. Bu kısımlarla ilgili nasıl girileceğiyle ilgili dediğim gibi lütfen eski oynatma listelerime bakın. Şu yukarıya linkini bırakıyorum şu anda. Buraya bakarak ilk videolardan takip ederek nasıl girildiği konusunda daha net bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle de lokal host'ta nasıl kurulup nasıl çalıştırıldığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi yeni bir yazı ekleyeceğim. Yazımın başlığı önceki başlıkları pardon bir bakabilirim. WordPress liste başlığı. Tamam, WordPress'te diye başlıyorum. WordPress'te görsel ekleme. Yazıya diyelim. Yazıya ya da sayfaya. Görsel ekleme dedik. Enter'ladık. Her ihtimale karşı şimdi görsel ekleme aracıyla çalışacağım ama görseli iki tane paragraf arasında kullanmak istiyorum. Dolayısıyla lorem deyip rastgele bir paragrafı ister generate yapabilirim ama bir tane paragraf yetiyor zaten arkadaşlar. Blok elemanımıza yapıştırıyorum. Bir şekilde koyu geldi. Şimdi bunu iki ayrı paragraf haline getireceğim. Şuradan keseyim. Enter'ladım. Bakın enter'ladığımız zaman belge izleme özet kısmında iki tane paragraf olduğunu görüyorsunuz. Şimdi araya geleceğim arkadaşlar. Görsel ekleyeceğim. Görsel eklemek için geldiğim zaman şurada görsel blok elemanının açıldığını görüyorsunuz. Ya da blok elemanlarını içeren kutucuğumuzu tıkladıktan sonra buradan görsel elemanını bulabiliriz. Ya da yerini mesela bulamadınız, görsel diye yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Ya da bir dördüncü ekleme yöntemi olarak eklenecek yere geliyorsunuz. Yine burada da eğer göremediyseniz görsel diye aradığınızda karşınıza geliyor arkadaşlar. Diyoruz. Şimdi görsel eklemek için eğer ekleyeceğimiz görsel elimizde yok, makinamızda herhangi bir yerde kayıtlıysa biz oradan yükleyebiliriz. Mesela yükle diyelim. Makinamızda masa üstünde diyelim. Nerede görseller var mı, resimler var mı? Mesela şu fotoğraf. Tamam. Böyle bu şekilde ekleyebiliyorum. Birinci yöntem. İkinci yöntem, bunu buradan kaldırıyorum. Tekrardan bir görsel eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu sefer ortam kitaplığından yani WordPress klasörümün içerisinde videolarımı, ses dosyalarımı, dokümanlarımı, resimlerimi, image'larımı yedekleyen ortam. Ortam kitaplığından bir tane herhangi bir görsel eklemek istiyorum. Şunun gibi. Tamam, seçtim. Geldi. Ya da yine siliyorum arkadaşlar, kaldırıyorum. Ya da görsel eklemek istiyorum. Yine adresten ekle diyor. Adresten ekle dediği tıkladığınız zaman sizden internet ortamında buraya bağlamak istediğiniz herhangi bir fotoğraf linkini ister. Ben nasıl bir fotoğraf kullanacağım? Şöyle bir fotoğraf kullanayım. Benim yukarıda
kayıtlı kısa yollarımdan, yapay zeka fuarı ile ilgili, AB Fuarcılık yapay zeka fuarı ile ilgili sayfayı yukarıda tutuyorum. Çünkü bu sayfada sık sık güncelleme oluyor. Maalesef üçüncü defadır tarihleri ertelendi. Özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencilerimi bu fuara götüreceğime söz verdim. İnşallah onlar yaz tatiline girmeden bu fuar yapılır. Çünkü normalde birinci dönem hani Kasım ayında olması gereken fuar Mart ayına ertelendi. Mart ayında olması gereken fuar şu anda 31 Mayıs 1-2 Haziran'a ertelendi. Ve o tarihler bizim çok yoğun meslek sınavlarımızın olduğu tarihler. 1-2 Haziran hafta sonuna geliyor, gidemiyoruz ama 31 Mayıs Cuma'ya geliyor. Eğer o gün çok böyle büyük sınavları yoksa öğrencilerin büyük ihtimalle onları o fuara götürürüm. İnşallah nasip olur diyoruz. Şimdi lafı da çok uzat. Mesela ben bu fotoğrafı sitemin ilgili alanına eklemek istiyorum. Fotoğrafın üstüne geliyorum. Fotoğrafın adresini kopyala diyorum. Adresini kopyala dedikten sonra belleğe, temporary kısmına bu fotoğrafın internet ortamındaki linki geldi. Adresen ekle dediğim zaman gelip bu fotoğrafın linkine bakın, geriye doğru kaydıkça fotoğrafın isminin uzun ve karmaşık olduğunu ama hangi klasörler altında, hangi sitenin altında bulunduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Wix'le yapılmış bir siteymiş bu arada o. Evet, enter'ladım. Bakın fotoğraf benim yapay zeka fuar fotoğrafım buradaydı. Bu sayfayı kapatayım. Bakın fotoğraf geldi. Adresten ekle demenin şöyle bir dezavantajı var. Tahmin edersiniz. Eğer sayfanın sitenizi hazırladınız, velev ki yayınladınız. Bu sayfayı açan, kullanan, bu yazı sayfasını gören kişiler için eğer o anda internet bağlantılarında bir sıkıntı varsa fotoğraf yüklenemeyecektir arkadaşlar. Orada büyük bir sıkıntı çıkartır. Dolayısıyla daha çok hani fotoğrafları kendi bünyemizde tutmak, ortam kitaplığında tutmamız daha iyi. Bunu da kaldırıyorum ve kendi ortam kitaplığımdan az önce resmini eklediğim şu köpüşümün resmini seçiyorum. Şimdi arkadaşlar seçer seçmez bakın sağ tarafta neler göreceksiniz. Öncelikle şurada gördükleriniz şu anda bu sitede mevcut olan fotoğraflar. Ama bakın toplu olarak veriyor. Herhangi bir süzme yok, toplu olarak veriyor. Image'lar, resimleri görüyorsunuz. Dokümanlar yok, videolar yok, ses dosyaları yok. Sadece fotoğraflar var. Site kalkındıkça, yapılandıkça buraya diğer bileşenler de yüklenecek arkadaşlar. Nereden yükleyeceğiz? Dosya yükleden yükleyeceğiz. Dosya yükleden seçip bıraktığımız dosyalar otomatik olarak ortam kitaplığına geliyor. Yukarıda gördüğünüz fotoğrafın adı. Fotoğrafın boyutsal özellikleri, çözünürlüğü. Görseli düzenle dediğiniz zaman karşınıza böyle bir kısım geliyor görsel düzenlemesi için. Ancak ben hep söylüyorum, henüz tema ekleme kısmına gelmedim. Tema ekleme kısmına gelmediğim için benim aktif olarak kullandığım eee 20-24 teması birçok konuda elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani izin vermiyor değişikliklere. Dolayısıyla ben yeni siteme yeni bir tema yüklediğim zaman bu gibi değişiklikleri göreceğim. O yüzden görselle ilgili kırpma, biçme, şu bu gibi işleri yapamıyorum. Kalıcı olarak kaldırabiliyoruz. Alternatif metin dediğimiz olayımız nedir? Erişilebilirlik özellikleriyle ilgili bir durumdur. Site sayfanız yüklendiği zaman eğer bu fotoğraf bir şekilde link durumuna düşmüşse, yani ortadan kalkmışsa, yeri değişmişse, fotoğrafın sayfada görünen yerinde şöyle bir alternatif metin görünecek. Mesela diyeceğim ki siyah patili dostumuz diyeceğim. Tamam, bu fotoğrafı görecek kişi. Bu fotoğrafın kişi için çok büyük bir önemi yoksa, yani sayfa için çok önemli yoksa oraya alternatif metin koymayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada alternatif metin, başlık, altyazı, açıklama gibi olaylar tamamen SEO ile de bağlantılı konulardır. Siz fotoğraflarınız sayesinde hazırladığınız yazı sayfanızın arama motorlarında üste çıkmasını istiyorsanız kendinizce belirleyeceğiniz anahtar kelimeleri açıklamalarda, yazılarda, metinlerde sık sık kullanarak
daha fazla kullanarak sayfanızın yukarı çıkmasını sağlarsınız. Daha çok, görüntülenmesini, daha çok indekslenmesini, listelenmesini sağlarsınız. Ben mesela böyle bir fotoğraf var benim sayfamda. O yazımın ben bu, köpekle ilgili bir hikaye anlatıyorum orada ya da onun bakımıyla ya da onun, işte, sevgisiyle ilgili bir şeyler anlatıyorum. Ne yazsam da bu sayfa benim önüme çıkar? Mesela, şöyle yapabilirim. Evcil köpeklerimizin bakımı ifadesini yazdım. Eğer herhangi birileri aynı ifadeyi Ctrl+C, açıklama kısmına da yazdım. Eğer birileri internette, işte, evcil köpeklerin bakımı gibi ifadeleri ararlarsa bu sayfa öne gelecektir arkadaşlar. Hatta şuraya da patili sadık dostlarımız diyeyim ya da siyah köpek diyeyim. Açıklamaya bunları da ekliyorum. Anahtar kelime oranını arttırmış oluyorum. Alt yazı şudur: köpek resmimiz sayfamıza geldiği zaman altında bir bilgilendirme yazısı olmasını ister misiniz? Aynı şurada gördüğünüz gibi. Evet, isterim. Ne diyelim buna? Bir şey söyleyelim. Sevimli dostlarımız diyelim. Sevimli dostlarımız. Sevimli dostlarımız ifadesi resmimizin altında bir altyazı biçiminde gözükecektir arkadaşlar. Ve dosyamızın başlığı, bakın başlığı orijinal haliyle geldi. Ve dosyamızın bizim sitemizdeki saklanan adresi localhost üzerinde olduğu için localhost'ta vpcontent/upload/2024/03/ şeklinde dosyamızın adı geliyor. Ben onu hemen size bulayım. Geldim. C'ye giriyorum. Examp'ın altındayım. Denemeye, pardon, siteye giriyorum. vpcontent/uploads/2024/03. Bakın fotoğrafımız burada. Oradaki dosyanın sitemizdeki, lokal hostumuzdaki yeri. Tabii eğer bu site bir uzak sunucuda tasarlanıyor olsaydı o zaman uzak sunucudaki adresi yazılacaktı. Yani sitenin adıyla birlikte https://www işte herhangi bir domain ismi.com/image klasörü/dosya adı gibi. Artık seç diyebilirim ve fotoğrafım geldi. Fotoğrafım varsayılan olarak kendi orijinal büyüklüğünde gelmedi arkadaşlar. Nasıl geldi? Benim yazımın ekranda yatayda kapladığı alan kadar geldi. Şimdi özellikleriyle ilgilenelim. Bakın sevimli dostlarımız diye alt metin yazmıştım. O metin oraya geldi. Metnin üzerine tıkladığımda o metnin kalınlaştırılmasını sağlayabiliyorum. Şöyle. O metnin italik yazılmasını sağlayabiliyorum. İstersem metne herhangi bir web sitesi veya sayfa adresi verebiliyorum. O metine tıklandığında ilgili linke gitsin diye. Veya o metinle ilgili mesela vurgulamalar yani renklendirmeler, alt simge, üst simge verebiliyorum. Üstünü çizebiliyorum. Bunları anlatmıştım daha önce hatırlarsanız. Hangi dersi özellikle paragraf menüsünde çok detaylı anlatmıştım. Paragraf blok elemanının açıklamalarını yukarıya bırakıyorum. Lütfen hatırlamak amacıyla bakabilirsiniz tekrardan. Kapatıyorum. Gelelim fotoğrafa. Şimdi fotoğrafımızı tıkladığımız zaman yukarıda fotoğrafla ilgili pop-up menü çıkacaktır. Aynı zamanda fotoğrafla ilgili sağ tarafta ayarlar kısmında blok sekmesi çıkacaktır. Her zaman yaptığım gibi pop-up menüden hareket edeyim arkadaşlar. Şunu kapatayım. Pop-up menüyü tıkladığımız zaman bunun bir görsel olduğunu, istersek aşağıdaki elemanlardan herhangi birine dönüştürülebileceğini söylüyor. Tamam mı? Dönüştürülebileceğini söylüyor. Eee, Devam ediyorum. Resmimizi yukarı, aşağı, daha aşağı şeklinde sayfada dikine, diklemesine diyeyim, yatayda değil, dikeyde hareket edilmesini sağlar. Fotoğrafımızı tıkladığımız zaman süzgeç uygular. Filtre süzgeci tonlamasına bakın.
İsterseniz bu süzgeçlerin renklerini buradan kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben orijinal halini kullanmayı tercih ediyorum. Evet. Resmin üstüne gelince yukarıda hizala düğmesi var. Hizala düğmesi resmimizi biraz da büyüklüğünü ayarlamak amacıyla kullanılıyor ama daha çok yatayda fotoğrafın ekrana olan hizalanmasını sağlıyor. Bir seçeneği en fazla 620 piksele kadar bu temanın izin verdiği 620 piksel genişliğine izin veriyor. 620 pikselde iki yana hizalanmış şekilde paragraflarınızın yani diğer bileşenlerinizin ekranda yatayda kapladığı alandır arkadaşlar. İşaretliyorum fotoğrafı. Devam ediyorum. Büyük genişlik diyor. 1280 piksele kadar izin veriyormuş. Kaydedip görüntülediğimde şöyle bir görüntüde görüyorum. Oran orantının oldukça zayıfladığını farkındasınızdır. Devam ediyorum. Büyük genişlik seçmiştik zaten. Tam genişlik ise fotoğrafı orijinal ölçülerinde göstermekte. Yani kayıtlı hali neyse, benim makinamda kayıtlı hali neyse ortam kütüphanemde o çözünürlükte, o ebatta görebilmemi sağlıyor. Devam ediyorum. İşaretleyip. Küçültmem lazım arkadaşlar. Sola yasla, ortala ve sağa yasla. Fotoğrafın eee, fotoğrafın yatayda hizalanmasını sağlayan özellik. Fakat bunu anlayabilmek için fotoğrafı biraz küçültmem lazım. Bakın fotoğrafın kapladığı alan burası. Kapladığı alan içerisinde ortalıyor ya da sağa yaslıyor. Sağa yasladığı zaman otomatikman altındaki paragrafla sarma işlemi uyguladı. Ama genişletirseniz o sarma işlemi iptal olacaktır arkadaşlar. Tekrardan hiçbiri konumuna getiriyorum. Kapladığı alanın içerisinde kaplamasını tekrardan sağlıyorum. Fotoğrafın altında yazan sevimli dostlarımız başlığını kaldırdı ya da tekrar tıklayarak tekrardan bir başlık koyabilirsiniz. Aynı başlık tekrardan gelmiyor farkındaysanız. Sevimli dostumuz diyelim. Sevimli dostumuz. Değişiklik olsun bu sefer de. Tıkladım fotoğrafı tekrardan. Fotoğrafa tıklandığı zaman herhangi bir sayfaya gitmesini istediğimiz bir link verebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapabilirim? Burada bir bağlantı verebilirim. Fotoğrafa tıklandığı zaman herhangi bir ortam dosyasına bağlanmasını veya ek bir sayfa, ek bir dosya sayfası açmasını ya da bir internet bağlantısı yazarak oraya gitmesini sağlayabiliriz. Nereye yapayım? Mesela genelde böyle durumlarda sık kullanıldığı ve kullanımı kolay olduğu için google.com'a bağlattırıyorum ben. Ve taslağı kaydedip şöyle bir bakalım. Tıkladığımız zaman bakın üzerine el işareti geldi. Tıkladığınız zaman yanlış yazdım büyük ihtimalle. Bir bakalım. Google.com HTTPS yazmadığım için mi oldu acaba? Bakayım. HTTPS www.google.com.tr yazalım bakalım. Ve kaydedelim. Tekrardan ön izleme yapalım. Tıklayalım. Google'a bağlantı. HTTPS'i yazmayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Devam ediyorum. Buradaki bağlantıyı isterseniz değiştirebilirsiniz düzenle düğmesiyle. İsterseniz kaldırabilirsiniz burada olduğu gibi. Kaldırdım şu anda. Devam ediyorum arkadaşlar. Resmi boyutlandırma ile ilgilidir. Daha doğrusu boyutlandırma değil de resmi kırpma ile ilgili bir düğmedir. Boyutlandırma resmin mevcut görüntüsünü bozmadan boyutlandırmaya çalışır ama kırpma resmin üzerinden sağından solundan eksikliklere sebep olur. Şimdi şu düğmeyle kırpılacak en boy oranına karar veriyorsunuz. Bu düğmeyle isterseniz değil resminizi döndürebiliyorsunuz sayfada düğmeyle yaptığınız bu son kırpma ve veya döndürme işlemini uyguluyorsunuz. Bu düğmeyle de vazgeçebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir orantılama yapalım. Mesela 3'e 2 yapalım. Bakın şu şekilde oldu. 3'e 2. Orijinal halinden biraz değişti. Devam ediyorum. 10'a 16.
Bakın sağı solu gidecektir bu arada. Ona 16 dedi. Şurasını 10, burasını 16 birim olarak düşünün. Şuradaki gördüğünüz alanlar gidecektir. Sadece resmin ortasında şu 9 adet ızgaranın arasında kalan görüntü kalacaktır arkadaşlar. O şekilde değerlendirin bunu. Bu arada büyük ihtimalle benim kullandığım Gutenberg editörü ve tema bu resmin üzerinde uygulamaya izin vermeyecek. Ben uygula diyorum. Evet, izin vermedi. Bakın diyor. Görsel düzenlenemez diyor. Çünkü düzenlememesinin sebebi çok kısıtlı bir tema kullanıyorum. Tema değişikliğini ilerleyen derslerde anlatacağım. Aslında normal şartlarda tema değişikliği ilk başta yapılması gereken bir şeydi. Fakat ben ilk videolarımdan beri söylüyorum. Bu WordPress dersleri serisi özellikle Mesleki Teknik Anadolu liselerindeki web tabanlı içerik yönetimi dersinin müfredat kitabına uygun sırada gittiği için kitaptaki sıraya göre anlatıyorum. Dolayısıyla bu konular bittikten sonra tema değişikliği gelecek konu. Şu anda o yüzden ben bu değişikliği yapamıyorum ama size az çok hani neye benzediğini de anlatmaya çalıştım. Mesela işte 4'e 3'ü seçtiğiniz zaman bakın şu kenarlardaki oranlar kalacak. Ya da işte 3'e 4'e seçtiniz bakın şöyle bir oran olacak. Her zaman için düşünün ki şu 9 adet ızgaranın içinde kalan görüntü şekline dönüşecek sizin fotoğrafınız arkadaşlar. Tamam. Döndür dediğimde bakın fotoğrafı şöyle ve şöyle döndürebiliyorsunuz ama maalesef uygulayamıyorum. O yüzden vazgeç deyip bu sevdadan uzaklaşıyorum. Devam ediyorum. Fotoğrafım seçiliyken arkadaşlar görselin üzerine metin ekliyorum ve görselin üzerine metin eklediğiniz zaman ki otomatik olarak bakın alt metni üzerine ekledi. İstersen ben bunun ismini değiştirip işte ne diyeyim buna bir isim verelim. Atlas diyelim bu köpüşümüze. Manşet durumuna geldiğini göreceksiniz. Bakar mısınız? Manşetli fotoğraf yani kapak fotoğrafı haline geldi şu anda. Bu görselin kendisi. Yani görsel olmaktan çıktı. Kapak fotoğrafı haline geldi. Kapak fotoğrafı demek bir görselin üzerinde metin ve ayrıca bir filigran konması demek. Bununla ilgili zaten bir blok elemanı var arkadaşlar. Bakın manşet. Ben bu blok elemanını anlatırken onun detaylarını anlatacağım size. O yüzden ben bu manşetten dönüyorum. Nereye? Tekrardan görsel kısmına. Yine görsel haline getiriyorum. Görsel haline getirince alt metinde kendiliğinden gitti maalesef. Devam ediyorum. Dediğimiz gibi manşeti o zaman döneceğim için şu anda bunu iptal ediyorum. Görselimi başka bir fotoğrafla değiştirebilirim. Ortam kitaplığından alabilirim. Mesela görselimi şununla değiştiriyorum gibi. Tamam, papatyayla değiştirdim. Ama tekrardan eski köpeğe geçmek istiyorum köpüşümü. Çünkü kontrast renkler olduğu için ekranın kendisiyle oldukça anlaşılır görüntüler veriyor bize. Buradaki 3 nokta daha önce de her blok elemanında anlattığım özelliklerin tamamını aktarıyor arkadaşlar. Her yerde aynı. Kopyalıyor, aynı resmi çoğaltıyor, stillerini kopyalıyor, grupluyor farklı araçlarla, kilitliyor değişikliğe karşı, model oluşmasını sağlıyor gibi ya da siliyor. HTML olarak düzenle dediğinizde bakın HTML bilginizin çok iyi olması gerekiyor bu noktada arkadaşlar. Görseli yukarıdaki blok elemanları veyahut işte buradaki blok elemanlarıyla değil de yukarıdaki pop-up menü pardon pop-up menüyle veya blok elemanlarıyla değil de kendi başınıza CSS'ler ve HTML kullanarak konfigüre etmenizi sağlıyor. Eğer yeteri kadar bilginiz varsa bunlar yapmanızı tavsiye ederim ama yoksa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Görsel düzenlemeye geri döndüğümde bakın blok elemanların pop-up menüsü geldi buraya. Devam ediyorum. Şimdi yukarıdaki pop-up menüyü bitirdik. Sağ tarafa geçelim. İkinci kısmımıza geçelim. Burası da aynı şekilde görselin bakın ayarlar kısmı alternatif metni istersen değiştirebilirsin buradan. Evcil köpeklerimizin bakımı yazısı eğer bu fotoğraf sayfama yüklenmez ise onun yerine yüklenecek olan bir yazı olacak. Ama aynı zamanda SEO hizmetlerinde sayfanızın şöyle benzer işte anahtar kelimelerle üste çıkmasını sağlayacaktır.
Devam ediyorum arkadaşlar. En boy oranını az önce de hani şuradan kırpma işleminde yapmıştık ya. En boy o kırpma ayrıydı. En boy oranı kırpma şöyleydi. Fotoğrafın kendisinde eksiklikler olacaktı. Ama buradaki en boy oranında fotoğrafın kendisinde eksiklikler mümkün mertebe olmadan daha az ya da olarak farklı sosyal medya araçlarına uygun standartlara getiriyor. Bakın ben de sizinle birlikte deniyorum. Hangi şekil hoşunuza giderse, hangi şekli kullanmak isterseniz, hangisi sizin sayfanızın tasarımı çok da şeker oldu ama sizin tasarımınıza uygunsa bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ben yine orijinal halinde bırakıyorum. Tamam. Genişliği, yüksekliği otomatik olarak WordPress'in kendi class'ları, CSS'de geçerli olan class'ları orijinal olarak sayfanın enini kapladığı, yatayda kapladığı alanda her iki yana yapıştıracak şekilde ayarlıyor. Enini, boyunu da o ene orantılayarak ayarlıyor. Ama sen istersen buradan mesela şöyle bir değişiklik yapabilirsin. Ben genişliğini 500 piksel olarak yapınca otomatik olarak yükseklikte o 500 pikseli kendi orijinal en boy oranını değiştirmeyecek şekilde ayarladı. Bakın buraya da 500 piksel yapacak olsam gördünüz mü? Eğer ikisine de 500 piksel dersem bu sefer mecburen kırpma yapıyor. Neye göre kırpma yapıyor? Orijinal boyutuna göre kırpma yapıyor. Ben bunları alıp şöyle sıfırlarsam, aynen böyle yaptığım gibi silersem yine orijinal boyutuna geliyor arkadaşlar. Tıklandığında genişlet. Tıkladım. Şimdi şu işe yarıyor. Önce orijinal halini göstereyim. Kaydettim ve arkadaşlar izlemede açtım. Bakın resmin üstüne tıkladığımda link de vermediğim için daha önce vermiştim, verip kaldırdım anlatırken. Link de vermediğim için hiçbir şey olmadı. Ama ben fotoğrafımın üstüne gelip blog sekmesinden tıklandığında genişlet kısmını tıklarsam ve kaydedip görüntülersem fotoğrafımın üzerine geldiğim zaman sağ üst köşede bir ekranı kapla düğmesine benzer bir düğme çıkacak ve tıkladığınız zaman fotoğrafınız önünüze sayfanızın kenarlarından taşmayacak şekilde tarayıcı sayfanızı dolduracak biçimde bir animasyonla gelecektir arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir özellik. Her zaman açık kalmasını tavsiye ederim. Gelişmiş kısmında arkadaşlar CSS resminize ek CSS verebiliyorsunuz. İsterseniz ama bu ek CSS verebilmeniz için resmin yayınlandığı class'ı çok iyi bilmeniz gerekiyor. O class'a ek CSS bilgisi eklemeniz lazım. Bunu birazcık daha profesyonelleşince size göstereceğim. HTML çapası şu bir şey yapabilirsiniz. İsme bir çapa verebilirsiniz. Mesela dog dedim. Çapanın ismi dog. Ama şu. Kullanıcı herhangi bir yere tıkladığında bu isimdeki çapaya gelsin. Bu isimdeki çapa da bu fotoğraf olduğuna göre bu fotoğrafa gelecek. Peki kullanıcı nereye tıkladığında gelsin? Çok da fazla elemanım yok ama yine bu paragrafı bakın işaretledim. Bu paragrafı şöyle bir, 2, 3 diye çoğaltıyorum. Tamam bakın şu anda sayfa yüklendiğinde köpüş aşağıda kalıyor. Ama mesela diyorum ki kullanıcı şurayı tıkladığında hangi isimli çapama gelsin? Doc isimli çapama gitsin. Seçtim. Kaydettim. Ön izleme diyorum. Bakın fotoğrafım aşağıda kaldı. Ben çapa içeren linke tıkladığım zaman otomatik olarak tarayıcı fotoğrafın olduğu kısmı beni en üste getirecek şekilde atıyor arkadaşlar. Çapa da buydu kısaca. Şimdi buradaki çalışmayı zorlaştırmaması açısından arada kalan paragrafları kaldırıyorum. Devam ediyorum. Fotoğrafım seçiliyken. Gelelim yan taraftaki stiller düğmesine. Evet, varsayılan şekliyle görüyorsunuz ya da kenarlarını hafif yuvarlatılmış olarak görüyorsunuz. Devam ediyorum. Süzgeçler az yukarıda da göstermiştim. Farklı filtreler koyuyorsunuz. Ya da o filtreleri kendiniz ayarlıyorsunuz. Devam ediyorum. Kenarlıklar. Kenarlığın şöyle bakın siyah renkte kenarlık geliyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kendisi de siyah olduğu için isterseniz kenarlığı şöyle
kontrast olması açısından oldukça sarı bir renk vereyim ve gelelim kenarlı biraz, tamam mı? Elle de yazabilirsiniz bunu. Elle kenar pahlandırmasını, radius deniyor buna CSS'te ya da Türkçe'de pahlandırma olarak geçiyor. Şöyle bakın, yuvarlaklaşma oranını, radius oranını bu şekilde arttırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Görselimizle ilgili yapılacak açıklamalar bunlardı kısaca. Görseli aynı zamanda isterseniz şöyle elinizle de bakın küçültüp büyütebilirsiniz. Yani size verilmiş olan genel büyüklük küçüklük oranlarının dışında neredeydi o oranlar arkadaşlar? Oranlar buradaydı. Oranların dışında da kendiniz manuel fotoğrafınızla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Resimlerle, görsellerle ilgili anlatacaklarım kısaca bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Arzu ettiğiniz, görmek istediğiniz dersler varsa yorumlara bırakmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.